ve yeni bir yeraltı dünyasının kapılarını açtı. Bu insanların kendi kültürleri, teknolojileri ve dilleri var. Her yerde faaliyet gösterebilirler ama ana yurtları siber uzay. Bu yeni tür casusların, dolandırıcıların ve fırsatçıların, yani hackerların öyküsüdür. Günün 24 saati ve haftanın 7 günü boyunca internette bir savaş sürüyor. Dennis Trace, sanal güvenlik görevlilerinden oluşan uluslararası bir ekibin lideri. Her türlü saldırıyı tespit edip etkisizleştirmeye hazırlar. Burası Küresel Tehdit Operasyon Merkezi. Burada 4 kıtadaki hacker tehditlerini 24 saat boyunca gözlüyoruz. Saat saat ve dakika dakika uzmanlar sistemlerde rastladıkları tüm anormallikleri inceliyor. Bunların çoğu rutin durumlar ama herhangi biri güçlü bir saldırının ilk işareti de olabilir. Şu 1 saat içinde 400 saldırı hazırlığı tespit ettik. Ve şu saat içinde de 1500 servis reddi saldırısı gerçekleşti. Ekip geçtiğimiz yıl dünyanın her yanında korudukları şirket ağlarına yönelen 83 milyon saldırıyı önlemiş. Bu iş bir asteroid kuşağının içinden geçmeye benzer. Her an bir sürü karar vermek zorundasınızdır. Taşların çevresinden ya da üstünden nasıl dolaşacağınızı bilmelisiniz. Bir şey gemiye çarpacak mıdır? Çarpacaksa gemiye zarar verebilecek kadar büyük müdür? Bu bir bilgisayar oyunu gibidir. İyiler kötülere karşı diye düşünebilirsiniz. İnternet gözlem ekipleri geçtiğimiz 20 yılda yüksek tehdit içeren bir dizi saldırının ardından kurulmuş. Bunların ilk örneklerinden biri efsanevi Kaptan Zep tarafından gerçekleştirilmiş. Hedefi Amerikan telekomünikasyon devi AT&T'nin bilgisayar ortamındaki faturalandırma sistemiymiş. Telefon ücretleri pek çoğumuz için çok yüksek. Öyleyse bunu bir kısım insan ya da herkes için düşürebilirdim. Kaptan Zep, telefon sistemini kırmanın bir yolunu aramaya başlamış. Geceleri telefon şirketinin çöplerini karıştırarak işe başlayabilirdim. Çünkü onlar yemek yahut artık değil, kullanma kılavuzlarını atarlar. Kutular dolusu korumalı belgeyi böyle elde ettim. Bunlar size onların farklı saatlerdeki faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verir. Bir hacker'ın en önemli cephanesi olan istihbaratı elde ettiğinde Kaptan Zep çalışmaya başlamış. Terminalin başına oturur, onu açar ve kırmaya başlarsınız. Saatler boyunca sisteme sızmaya çalışır ve içeri girdiğinizde bir oyun oynamak istersiniz. O zamanlar güvenlik sistemleri olmadığı için bakım portlarına bağlandığınızda port size derhal cevap verirdi. Sistem sizden kimliğinizi tanımlamanızı istediğinde kullanıcı adı ve şifre kısmına misafir yazarak içeri girebilirdiniz. Kaptan Zep kod adını kullanan Ian Murphy, modern çağın Robin Hood'u ve elektronik dünyanın kanun kaçağı olduğuna inanıyor. Sistem saatini değiştirmeye karar verdim. Böylece sistem gündüzü gece sanacak ve indirimli tarife uygulayacaktı. Kaptan Zep, ulusal telefon tarife sisteminin saatini değiştirerek en çok konuşma yapılan saatlerde indirim yapılmasını sağlamış. Hacker terminolojisinde buna teslim almak deniyor. AT&T'nin bilgisayarlarında gece gündüz, gündüzse gece olmuş. Saatleri değiştirerek tam 12 saatlik bir fark yarattım. Telefon şirketinin zararına milyonlarca abone tasarruflu konuşmuş. Ian bu işin öncülerindendi.
O bilgisayarla yapılabilecek kötü şeyleri fark eden ilk insanlardandı. Ondan önce bunlarla ilgilenen pek kimse olmadığı için kimseyi taklit etmemişti. Kesinlikle orijinaldi. Hackerların ilk nesline mensuptu. Bu ilk nesil bu işin nasıl yapılacağını keşfetmenin çok zor olduğu bir devirde denemiş ve başarmıştı. AT&T'nin kırılması daha sonra gerçekleştirilecek pek çok saldırının ilkiydi. Ian Murphy neredeyse tüm sistemleri neredeyse her yerden kırabileceğini keşfetmişti. Wired dergisine göre AT&T'nin saatinin kırılması gelmiş geçmiş en başarılı saldırıydı. Onu birinci sıraya oturttular. New York Polis Departmanı'ndan Çavuş Jimmy Doyle, elektronik saldırıları araştıran bilgisayar suçları ekibini idare ediyor. Ona göre Kaptan Zep gibi hackerlar aslında çok da yeni bir iş yapmıyorlar. Farklı tipte suçlar işleyen insanlar vardır. Bazıları web sayfalarını tahrip eder, değiştirir. Bunlar grafiti sanatçıları gibidir. Bazıları bir şeyler çalmak için sistemleri kırar, bunlar soyguncudur. Para çalmak için yeteneklerini kullanan diğer insanlardan çok da farkları yoktur. Ama kalburun en üstünde kalanlar, elektrik şebekelerini çökertmek ve finans kuruluşlarına saldırmak gibi korku yaratan eylemlerde bulunan siber suçlulardır. Ama siber suçluları takip etmek hiç de kolay değildir. İnternette insanların isimleri ve yüzleri yoktur. Ian Murphy'nin telefon şirketine yaptığı saldırı ancak bir sonraki ayın faturaları kesildiğinde anlaşılabilmiş, yani haftalar sonra. Oysa bu arada siber uzayda çoktan kaybolmuş ve 18 ay boyunca yakalanamamış. Zira internetin çocukluk yaşlarını geçirdiği o zamanlarda Amerikan hükümeti bu gibi eylemleri yasaklayan kanunları henüz çıkarmamıştı. Tarihteki en büyük siber suçlardan birini işlediği için payına düşense yalnızca $1000 değerinde mecburi kamu hizmetinde çalışmak olmuş. Eski zamanlarda suçlular soygun yaparken yüzlerini gizlemek için maske kullanırdı. Ama internet, hackerlara kimliklerini saklamak için yepyeni imkanlar tanıdı. Western filmlerine konu edilen soygunlara bakarsanız, suçluların anonim kalmaya çalıştıklarını görürsünüz. Tanınmalarını zorlaştırmak için maske takarlardı. Şimdi bu filmi 2002 yılına kadar ileri sararsanız, temel prensibin hiç değişmediğini görürsünüz. Artık maske takmak yerine bilgisayarlarının arkasına gizleniyorlar. Ama bazı siber suçlular monitörlerinin yanı sıra gizlenmek için maske de kullanıyor. KP, İngiliz polisinin bir cep telefonu şirketine düzenlediği saldırıdan ötürü kendisini aradığını biliyor. KP, Kaptan Zep'ten bir adım ileri giderek sevmediği insanların faturalarını yükseltmiş. O zamanlar anlaşamadığım insanların bir listesini çıkardım. Faturalarında küçük değişiklikler yaptım ama bunlar pek fark edilecek miktarda değildi. Böylece hizmetleri kapandı ve kara listeye alındılar. Sabah 4'e 5'e kadar çalışıyordum ve biliyordum ki yaptığım şeyi fark edip kimse beni yakalayamayacaktı. Bu harikaydı. New York Polis Departmanı'ndaki adli delil ekibi, hackerları yakalamak için parmak izinin elektronik karşılığı olan bir sistem kullanıyor. Siber suçlar söz konusu olduğunda bilgisayarlar birer suç mahalline dönüşüyor. Şüphelilerin sabit diskleri, hackerların eylemlerinin ve hedeflerinin kayıtlarına ulaşmak amacıyla düzenli olarak alınıp klonlanıyor. Burada gördüğünüz cihazlar sayesinde şüphelilerin sabit disklerinin tam bir kopyasını çıkartabiliyor ve incelemek üzere buraya getiriyoruz. Monitörün kendilerini koruduğunu sanıyorlar. Ama bu iş görünmez adamı takip etmek gibi. Görünmez adam bile birkaç ayak ya da parmak izi bırakır ve biz de onu izleyebiliriz. İnternetteki kanun kaçaklarının artması, New York Polis Departmanı'na siber suçlar birimini büyütmesi gerektiğini göstermiş. Bu birim, şimdilerde tüm şubenin en hızlı büyüyen birimi. Hadi gidip kötü adamları yakalayalım. Ama bu dijital dedektifler siber suçları izlemek için yeni donanımlar geliştirdikçe, Kaptan Zep ve KP gibi dünyanın her yanındaki elebaşları da kendi yazılımlarını geliştirmişler.
Evimde bilgisayarım 4 ayrı hat kullanarak sistemleri tarıyor ve kullanabileceğim kodlar arıyor. Dönüp neler bulduğuna baktığımda başka kimselerin bilmediği delikler keşfediyorum. Bunlar üzerinden sisteme sızıyor ve açıklarından faydalanıyorum. Yasa dışı internet faaliyetlerini engelleyebilmek için düzenli bir bilgi paylaşımı mutlaka gerekli. Bu yüzden internet güvenlik hizmetlerinin küresel tehdit ekibi her sabah briefing almak üzere toplanıyor. Sistemleri çökertebilirler. Elde ettikleri istihbaratı FBI ve dünyanın her yanındaki ortaklarıyla paylaşıyorlar. Sunucularda çalıştırılan kodlar Sürekli yeni tehditler ortaya çıktı ve açıklar hackerlar tarafından kullanıldığı için düzenli bir iletişim hayati önem taşıyor. 2 megabayttan büyük her şey soruna neden olabilir. Her gün için bir tehlike düzeyi belirliyorlar. Pekala, öyleyse herkese birbirde kaldığımızı bildireceğiz. Birbirde miyiz? Bu sabah tehlike düzeyini rutin olan bir de tuttular. Ama görünürde bir tehdit olmasa da güvenlik duvarı ya da şifreleme yazılımı barındırmayan sistemler saldırılara her zaman açık. Düzey 1'de bile korunmasız bir bilgisayar, internete bağlandığı ilk 24 saat içinde risk altına girecektir. Deniz'in ekibi her saniye için ortalama 2 hacker saldırısıyla mücadele ediyor. İnternetteki saldırıların artması yeni bir mesleğin doğmasına neden oldu. Etik hackerlar. Bazı büyük şirketler 26 yaşındaki Brian Holyfield gibi kişilere kendi bilgisayar sistemlerini kırmaları için para ödüyor. Brian ve iş arkadaşları gibilerine Kaplan takımı deniyor. Kaplan takımı şirketlerin kendi ağlarını internet üzerinden kırsınlar diye işe aldıkları kişilere denir. Bunu yapmıyorlar çünkü tüm potansiyel tehditlerden haberdar olmak istiyorlar. Böylece aynı yöntemleri kullanabilecek sabotajcılara karşı risklerini minimuma indirebilirler. Brian'ın işi mümkün olduğunca çok bilgiye ulaşabilmek için yalan söylemek ve hile yapmak. Brian bugün yönetim kurulunun izniyle Hacker Will kimliğini üstleniyor. Merhaba Jim, ben bilgi işlemden Will Rogers. Nasılsın? Ben de iyiyim, ben de. Birkaç dakikan var mı? İşini bölmüyorum değil mi? Umarım müsaitsindir. Brian'ın görevi kendisinden şüphelenmeyen çalışanları kandırarak şifrelerini öğrenmek. Aynı şirketin bilgi işlem departmanındanmış gibi davranıyor ve planlanan bir donanım terfisi için şifrelerinin uygun olup olmadığını kontrol ettiğini söylüyor. Elbette hepsi yalan. Yeni sistem hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için tasarlandı. Bu teknik şaşırtıcı biçimde ve sıklıkla işe yarıyor. Bu sistemde bazı karakter kombinasyonlarını kullanamayabilirsiniz. Harfler de rakamlar da olabilir. Bu yüzden şu anda kullandığın şifreyi bana söylersen ben de bunun yeni sisteme uygun olup olmadığını söyleyebilirim. Tamam? Evet. Brian bir sürü çalışanı şifrelerini vermeye ikna etmeyi başardı. Pekala, hoşça kal. Şimdi bu şifreleri şirketin sırlarını çalmak için kullanabilir. Bizim ulaşabildiğimiz bilgilerle insanlara ve şirketlere büyük zararlar verebilirsiniz. Her gün çok özel bilgilere ulaşıyoruz. Bu yüzden çok güçlü bir etik duyarlılığınız olmalı. Mesela bir şirketin kredi kartı veri tabanına ulaşabiliriz. Tipik bir hacker bunlarla alışveriş yapar veya bunları birilerine satar ve kar eder. Biz böyle bir şey asla yapmayız. Etik hacker olarak hayatını kazanmak fikri Ian Murphy gibi tecrübeli hackerlara komik geliyor. Etik hackerlar bu iş için gereken kafa yapısına pek sahip değiller.
Onlar genellikle hoş ve normal insanlar. Bu işin hakkıyla yapılmasını istiyorsanız gerçekten kötü niyetli ve çürümüş bir herif bulmanız gerekir. Bu gibi işler çok pahalıya mal olur ve öyle de olmalıdır. Çünkü size bir şeyin nasıl çalınacağını ancak bir hırsız öğretebilir, bir polis değil. Ama hacker saldırılarının %70'i polise ihbar edilmiyor. Büyük şirketler bunun yerine Alan Birrell gibi özel dedektiflerle çalışıyor. Yoldayım. En kısa zamanda geliyorum. Alan ve ekibi mobil hacker tespit sistemleriyle gece gündüz çalışarak şirketlerin hackerları durdurmasına yardımcı oluyor ve bunu kamuoyundan gizli tutuyorlar. Çalıştığımız şirketlerin uğradıkları saldırıları hükümete gitmeden anlayabilmelerini ve çözebilmelerini sağlıyoruz. Çünkü hükümete bir kez gittiğinizde onlar her şeyi kendileri kontrol eder. Kamu davasının açılıp açılmayacağını, savcının kim olacağını ve basına ne kadar bilgi verileceğini bilemezsiniz. Pazarların çok dalgalı olduğu bu günlerde işinizi şansa bırakmayı istemezsiniz. Ama başınıza gelenin de mutlaka araştırılması gerekir. Onların işi hackerları gafil avlamak. Şifreleri kırıyor, sabit diskleri kopyalıyor ve şüphelilerin disklerini ele geçiriyorlar. Alan'ın bilgisayar tetkik ekibindeki kişiler yasa dışı işleri kolayca yapabilecek yeteneklere sahip. Arada bir fark var. O fark da şu ki, tipik bir bilgisayar tetkik uzmanı, hacker yeteneklerine tamamen sahip ancak ahlak pusulası doğruyu gösteren biridir. Ama amaçları açıkları tespit edip kapatmak olsa da bazı uzmanlar başarıya ulaşan hacker saldırılarını bildirmemeyi tercih ediyor. Kesinlikle. Aslında arka planda çok şey oluyor. Sistem güvenliği işinde çalışan pek çok insan korku içinde çünkü patronları herhangi bir açığı gözden kaçırdıklarını fark ederse anlayış göstermezler. Bilgisayar güvenliği uzmanları arasında gerginlik öyle yaygın ki her yıl yüzlercesi özel eğitimlere katılıyor. Extreme Hacking sınıfı, etik hackerların ve sistem yöneticilerinin en son teknikleri öğrenmek için geldikleri bir yer. Eğer hackerlar gibi düşünemezseniz, saldırıya geçtiklerinde ne yapmaya çalıştıklarını anlayamazsınız. Hackerların benim yönettiğim bir ağa sızıp finansal bilgileri ya da şirketle ilgili bir şeyleri yayınlamaları muhtemelen en büyük kabusum. O zaman ne mi olur? İyice azarlanır ve işten kovulurum. Cidden. James işini korumak konusunda endişeliyken Extreme Hacking sınıfındaki öğrencisi Pete White da iş yeriyle ilgili benzer sorunlar yaşıyor. Pete, Houston'daki bir hastanede hastaların gizli bilgilerini hackerlardan korumakla görevli. Bu benim işim. Hastane bilgilerinin hastane ortamının dışına çıkmadığından emin olmamızı sağlamakla yükümlüyüm. İtibarınız bu bilgileri gizli tutabilmenize bağlıdır. Ve eğer bunu başaramazsanız bu işi yapmaya devam edemezsiniz. Bu sizin için çok kötü bir gün olur. Brian Holyfield da öğretmenlerden biri. Birkaç saat içinde o ve ekibi öğrencilerine sistem kırmayı öğretiyor. Sistemleri kırıyor ve bu arada kullandıkları yöntemlere karşı nasıl korunabileceklerini öğreniyorlar. İş yaşamından örnekler üzerinde çalışıyor ve bunları sürekli güncelliyoruz ki günümüz koşullarına ayak uydurabilsinler. Kötülerin tek bir açık bulması yeterli. Oysa iyiler bütün açıkları bilmek zorunda. Brian ve ekibi 4 gün içinde yeni bir güvenlik uzmanları ekibini yetiştirdi. Öğretmenler şimdi öğrencilerinin hiçbirinin taraf değiştirmeyeceğini ummak zorunda. Ben bu bilgileri kötüye kullanmam. Açıkçası bunu neden yaptıklarını da bir türlü anlayamıyorum. Başka birinin sistemini kırmanın
Onlara ne heyecan verdiğini bilmiyorum. Ama dünya çapında yasa dışı çalışan hackerların ünleri gitgide artıyor ve onlar bu heyecanı çok iyi anlıyorlar. Etik hackerlar herhangi bir yerden gelebilecek saldırılara karşı sürekli hazır olmak zorunda. Küresel Tehdit Merkezi'nde gözler bir anda internet istihbarat uzmanı Carter Schoenberg'e çevriliyor. Garip bir şey yakaladı. İnternet trafiğini taşıyan büyük bir elektronik veri yolu muhtemel bir hacker saldırısı nedeniyle yavaşlamış durumda. Pasifik'teki zaman dilimlerini takip ediyor gibi görünüyor. Endonezya çarpılmış durumda. Pasifik bölgesinden başlıyor ve Kuzey Amerika'ya yöneliyor gibi görünüyor. Güney Amerika şimdilik iyi görünüyor ama Kuzey Amerika'ya doğru geliyor. Bu muhtemelen doğrudan internetin altyapısına yönelik bir saldırı. Nedenini bilmiyorum ama her nedense Güneş'le birlikte hareket ederek Pasifik bölgesinden Birleşik Devletlere doğru yol alıyor. Şu anda internetteki siper harbine şahit oluyorsunuz. Birleşik Devletler'deki uzmanlar böylesi büyük bir darbenin tam da iş gününün başlangıcında kıtayı vurmasından ve milyonlarca insanı etkilemesinden korkuyor. Bu saldırı yolunun üzerindeki her ülkeyi vurduğu gibi Kuzey Amerika'yı da vurursa bu veri yoluna bağlantısı olan herkes ciddi ölçüde etkilenecek. Şüpheli durumdaki veri yolu üzerindeki tüm internet trafiği durabilir. Carter durumu teyit etmek için Güneydoğu Asya'daki kardeş istasyona acilen telefon açıyor. Bu sırada her iki istasyonda da veri yolunun düzeldiği ve tehdidin ortaya çıktığı gibi kaybolduğu görülüyor. Bu sadece bir anomaliydi. Ama böyle bir durumla karşılaştığımızda derhal ilgilenir ve herkesin dikkatini çekeriz. Burada hackerların bir rol oynayıp oynamadığı bilinmiyor. Ama birkaç dakika boyunca internet güvenliği uzmanlarının en çok korktuğu şey, yani interneti felce uğratabilecek çapta bir bilgi savaşının başlangıcı gibi göründü. 90'ların büyük bir kısmı boyunca Amerikan ordusunun bilgisayarları bu türden bir saldırıya karşı Bob Ayers'ın liderliğindeki bir ekip tarafından korundu. Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Enformasyon Savaşı programını yönetiyordum. Eğer bir güvenlik programı kişileri uzak tutmaya yarıyorsa, Savunma Enformasyon Savaşı programı yabancı devletleri Savunma Bakanlığı'nın sistemlerinden uzak tutmaya yarıyordu. Elektronik casusluk ve sabotaj, dünya üzerindeki hükümetlerin kullandığı en son taktikler. Şu anda 127 devlet saldırı amaçlı bilgi savaşı programı yürütüyor. 90'ların ortalarında Birleşik Devletler'in en gizli askeri projelerinden biri olan görünmez uçaklar hackerların hedefi oldu. Bu uçağın özelliklerini kapsayan oldukça hassas bilgiler dışarı sızdı. Bunlar çok hassas bilgilerdi. Hala da öyle. O zamanlar uçağın varlığı biliniyordu ama teknik özellikleri, hatta nasıl göründüğü bile tam anlamıyla sırdı. Bu nedenle çok merak ediliyordu. Görünmezlik teknolojisinin sırları New York eyaletindeki Rivers Hava Üssü'nün bilgisayarlarında saklanıyordu. Burası Hava Kuvvetleri'nin araştırma ve geliştirme laboratuvarı olarak kullanılmaktaydı. New York'taki Rivers Hava Üssü'nde çalışan bir sistem mühendisi saldırıları fark etti. Ama bunu saldırılar başladıktan ancak 3 gün sonra fark edebilmişti. Bulduklarını benim birimime rapor ettiği andan itibaren derhal harekete geçtik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Görünmezlik projesinin sırlarının çalındığını biliyorlardı. Ama bunu kimin ve nereden yaptığını henüz anlayamamışlardı. İnternet sayesinde neredeyse tamamen anonim hale gelen hackerlar dünyanın her yanında faaliyet gösteriyor. Ellerindeki elektronik silahlar ve cephaneyle dünyanın en güçlü şirketlerine ve kurumlarına saldırıyorlar. Çok gizli bilgileri çalıyor ve bilgisayar ağlarına zarar veriyorlar. 90'ların ortalarında Amerikan ordusu onların kurbanı oldu. Yetkisiz bir kullanıcı, hava üssünün bilgisayarlarına erişim sağladı ve ordunun en gizli projesi olan görünmez uçakların çok hassas bilgileri çalındı. Olay büyük endişe yarattı. Çünkü Birleşik Devletler olarak saldırıların nereden geldiğini hiç bilmiyorduk. Elektronik güvenlik uzmanlarının sorduğu ilk soru şudur: saldırı acaba içeriden mi gelmişti?
Sorun şu ki hackerlar genellikle aynı anda farklı noktalardan saldırır. Yaptıkları şey internet üzerinde seksek oynamak gibidir. Siz onların ağınıza erişmek için kullandıkları son IP adresini görürsünüz. Ama bu adres aslında kimliklerini gizlemek için ele geçirdikleri herhangi bir bilgisayardır. Saldırının kaynağına ulaşmak için sıçrama noktalarında iz sürmek son derece zordu. Saldırganın izlediği yolu bulabilmek için uyguladığımız teknik girişimler başarısız olmuştu diyebilirim. Bu tip bilgileri kim isteyebilirdi? İlk şüpheliler düşman konumundaki yabancı devletlerdi. Oysa dünyanın en gelişmiş casusluk teknolojisini ele geçirenler Londra'daki evlerinden saldıran bir grup genç hacker'dı. Saldırıları gerçekleştiren gençler Londra'dan New York'a doğru gelmediler. Önce Güney Afrika'ya gittiler, oradan Meksika'ya geçtiler ve son durak olarak Birleşik Devletlere ulaştılar. Görünmez uçak saldırısından bu yana geçen yıllar içinde dünya çapındaki hackerların elindeki teknoloji hızla gelişti. Amerikan Savunma Bakanlığı bu süre zarfında kendi sistemlerine yönelen saldırıların tam bir kaydını tuttu. Ortaya çıkan tablo olağanüstüydü. 1995 yılında Savunma Bakanlığı'nın sistemlerine çeyrek milyondan fazla saldırı düzenlendi. Eğer bu elektronik bir Pearl Harbor'ın hazırlığı değilse başka nedir hiç bilmiyorum. Her yeni teknoloji yeni açıkları da beraberinde getiriyor. Chris O'Farrell, Amerikan hükümetinin sistemlerini korumakla görevli bir etik hacker. Kendini hiç bitmeyen bir savaşın ön cephedeki neferi olarak görüyor. İyiler ve kötüler arasında gerçek bir savaş var. Bu sürekli devam eden bir savaş. Çölde çukur açmaya benziyor. Siz ne kadar çalışır ve ne kadar kazarsanız kazın, çukur geri doluyor. Chris bugün Birleşik Devletler Hükümeti'nin elektronik sinir sisteminin kalbine gidiyor. Orada kablosuz ağ kullanımının artmasıyla birlikte hackerların kullanabileceği yeni bir giriş kapısının ortaya çıktığını gösterecek. Hükümetin ve finans başta olmak üzere tüm kurumların sistemlerini güvenli hale getirebilmek için hackerların kullandığı tekniklerin ve yöntemlerin aynalarını kullanıyoruz. Dünya üzerinde sayısız şirket ve hükümet kurumu kablosuz ağları kullanıyor. Bu sayede iletişimlerini kolaylaştırsalar da kritik öneme sahip sistemlerde açıklar yaratıyorlar. Tek yapmanız gereken savaş sürüsü donanımı dedikleri parçaları bir araya getirmek. Burada bir GPS alıcısı var. Ayrıca bir anten ve kablosuz ağ kartı. Gördüğünüz gibi epey kullanılmış durumda. Chris, savaş sürüşü ifadesiyle vurulmasız durumdaki kablosuz ağları yakalamak üzere çıkılan bir geziyi kastediyor. Bip sesini her duyduğunuzda bilgisayarın yeni bir kablosuz ağ yakaladığını anlarsınız. İşte 2 tane birden bulduk. Capitol Hill civarında çaldırabilirsiniz. Tilt makinesi gibi öter. İşte bir tane ve bir tane daha. Buradaki binaların çoğu federal hükümete ait ve bu hükümet binasının önünde bir ağ daha yakaladık. Her bip sesinde Chris yeni bir ağı kırma şansı yakaladığını anlıyor. Şu anda 20 tane ağ yakalamış durumdayım. Bu 20 tanesinden yalnızca 6'sının şifre koruması var. Kalan 14 tanesine sızabilmek için kablosuz ağ kartımın ayarlarını değiştirmek ancak 20'şer saniyemi alır. Güvenlik için milyonlarca dolar harcasalar, güvenlik duvarları satın alsalar ve içeriden bazı önlemler geliştirseler de tek kişinin tek kablosuz ağ noktasını yakalaması yeter. Şu anda arabamın içinde durduğum noktada duran herhangi biri hükümetin ağlarına 20 saniyede sızabilir. Bugün gördüklerim beni çok rahatsız etti. Bütün bu kablosuz ağ noktalarının Washington DC'deki yollara ve hükümet binalarının otoparklarına neden sinyaller yayıp durduğunu anlayamıyorum. Ama bir bilgi savaşı başlatabilmek için şehrinizin sınırları içinde bulunması gerekmiyor.
İnternetin sağladığı küresel erişim olanağı, hackerların dünyanın herhangi bir yerinden saldırabilmesini sağlıyor. 2001 yılında bir Çin avcı uçağıyla bir Amerikan casus uçağının çarpışması sonucunda kızgın Çinli hackerlar, Birleşik Devletler'in sistemlerine yönelik elektronik savaş başlattılar. Çinli hackerlar birleşti ve ortaklaşa hareket ederek bir hafta içinde 10.000 Amerikan sistemine girmeyi başardılar. Bu örnekle başıboş bir grup hacker'ın siyasi hedefler doğrultusunda hatırı sayılır zararlar verebileceğini gördük. Saldırıların ilk dalgasının ardından solucan olarak da tabir edilen yeni bir tür bilgisayar virüsü yayıldı. Bu virüse Kızıl Kod adı verildi. Virüsler bilgisayar sistemleri arasında tıpkı soğuk algınlığının okullarda yayılması gibi yayılıyor. Kızıl Kod, hackerların yöntemlerini taklit ederek ele geçirdiği sistemleri başka sistemleri ele geçirmek için kullandı. Kızıl kod solucanının çok hızlı yayılması sonucunda internetin kayda değer bir kısmı çöktü ya da virüse yakalandı. Yayılma öyle hızlı ve güçlü oldu ki, ele geçirilen bilgisayarlardan düzenlenen saldırıların artırdığı etkiyle internet boğuldu. Kızıl Kod, bilgisayar saatleri belirli tarihleri ve saatleri gösterdiğinde harekete geçecek şekilde tasarlanmıştı. Bilgisayarların sistem saati ayın 20'sini gösterdiğinde virüsün yayılmayı durdurduğunu fark ettik. Ama başka bir şekilde yoluna devam ediyordu. Kısa sürede anladık ki ele geçirdiği bilgisayarlar üzerinden Beyaz Saray'ın web sitesini çökertmek amacıyla toplu bir saldırı başlatıyordu. Birleşik Devletler'deki uzmanlar virüsün bıraktığı izleri takip ettiler ve Çin'in Guangdong kentindeki bir üniversiteye ulaştılar. Yazılım kodunun son satırında Çinliler tarafından çökertilmiştir yazıyordu. Kızıl Kod'un yayılması kalıcı bir etkiye neden oldu. Dünya çapındaki şirketlerin ve kurumların kritik öneme sahip sistemleri ciddi ölçüde yavaşladı ya da çöktü. Uzmanlar Kızıl Kod'un neden olduğu hasarın telafi edilmesinin 2 milyar dolar tuttuğunu tahmin ediyor. Kızıl kod muhtemelen otomatize edilmiş bir saldırının işe yarayıp yaramayacağını test etmek üzere hazırlanmıştı. Eğer yalnızca bir web sunucusu yerine internet altyapısının kilit noktalarını hedef alsaydı, devasa boyutta bir zarar yaratabilirdi. Bu gerçekten çok büyük bir zarar olurdu. İnternet tarihinde internetin varlığını tehdit eden en ciddi saldırıydı diyebilirim. Siber terörizmin gelecekte tehdit oluşturacağı kaçınılmaz bir durum. Ama bugün yüksek öncelikli siteleri kıran hackerların çoğu zarar verme amacı taşımıyor. Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı hackerlar için Everest tepesi gibi bir hedef. Pentagon'un bilgisayar sistemlerine bayraklarını dikmek istiyorlar. Bu onlar için harika bir şey. Amaçları Pentagon'a zarar vermek değil. Gizli bilgilerin peşinde değiller. Yalnızca sistemlere sızıp arkadaşlarına hava atmak istiyorlar. Öyle görünüyor ki internetteki saldırıların çoğunun arkasındaki motivasyon insan egosu. Soğuk Ateş olarak bilinen bir İngiliz hacker ismini gizli tutuyor. İngiltere'nin en hızlı hackerı. Hacker gruplarındaki pek çok insan, ayrıca elektronik güvenlik sektöründe çalışanlar ismimi mutlaka duymuştur. Bu insanlar arasında oldukça ünlüyüm. Ve bu harika bir his. Ünlü olmanın nasıl bir şey olduğunu film yıldızlarına sorun. Soğuk Ateş büyük bir cep telefonu şirketinin bilgisayarlarını kırdıktan sonra İngiltere'nin en hızlı hackerı olarak anılmaya başlandı. Kendi telefonundan yaptığı aramaları başkalarına yönlendirerek faturayı onlara ödetiyordu. Hacker olmak kesin olarak suç sayıldığından bu işi yapanlar kendilerini gizlemek zorundadır. Ayrıca sizin düzeyinize ulaşmak isteyen ve sizi çok kıskanan çocuklar da sizin kim olduğunuzu bilmek ve hakkınızda daha fazla ayrıntıya ulaşmak isterler. Bu nedenle de en tepede bulunan insanların çoğu kimliklerini gizli tutar. Eric Raymond, Soğuk Ateş gibi hackerların davranışlarını incelemeyi bir meslek haline getirmiş.
kendini bir hacker antropoloğu olarak tanımlıyor. Onun çalışmaları hackerların kültürünü ve felsefesini aydınlatıyor. Böylece siber haklar için yürütülen büyük savaşı anlayabiliyoruz. Ben kendimi meraklı bir antropolog ve baş belası bir filozof olarak tanımlıyorum. Hackerların kültürüyle 20 yıldan bu yana iç içeyim ve hem bu kültüre katkıda bulundum hem de onu insanlara anlattım. Burada misafir makinemiz var. Eric, en saf hacker geleneğinin bir parçası. Burada bir çekyat var. Beni ziyarete gelen hackerlar burada uyur. Ve ben onları nezaketle ağırlarım. İlişkileri net olarak belirlenmiş hacker adabına dayanıyor. Programlarını paylaşarak büyük çaplı ticari yazılım firmalarına karşı direniş gösteriyorlar. Eric gibi hackerlar davetli olmadıkları sistemlere nadiren sızıyor. 1977'den bu yana böyle bir şey yapmadım. O zamandan beri ya bir ya da iki kez sistem kırdım. O da sadece bir açığın orada olup olmadığını doğrulamak içindi. Hacker adabı bir açık bulduğunuzda sistem yöneticisine açığın varlığından ve nasıl kapatılacağından haberdar etmenizi gerektirir. O hackerları uzak bir yerde yaşayan renkli bir kabile gibi görüyor ve onları bu açıdan inceliyor. Ama yaptıkları şeylerin tümünden hoşlanmıyor. Hatta Kaptan Zep ve Soğuk Ateş gibi hackerların adını kötüye çıkaranlara asla sahip çıkmıyor. Onların hacker değil, cracker, yani kırıcı olarak adlandırılmasından yana. Kırıcılar bilgisayar sistemlerini kırarak her türlü suçu işleyen vandallardır. Genellikle pek parlak zekalı ya da yetenekli değillerdir. Hackerlardan farklı olarak çoğunlukla kod adları ya da lakaplar kullanırlar. Hackerlar böyle bir şey yapmaz. Ama asıl fark çok daha derindedir. Hackerlar üretirler. Kırıcılarsa yalnızca üretileni kırmasını bilirler. Eric'in yazdığı Yeni Hacker Sözlüğü, hackerların kutsal kitabı konumunda. Bu kitapta hacker adabını anlatıyor ve dünyanın bunu anlamasını istiyor. Ama kanunsuzlara farklı bir isim verme çabası, Eric'in başka bir sözlükle savaş. İngiliz dilinin en büyük ve eski sözlüğü, Oxford İngilizce Sözlük için yeniden gözden geçiriliyor. Nick Shearing, sözlüğün yardımcı editörlerinden biri. Sanırım dünyada İngilizce konuşan herkes hacker sözcüğünü bilgisayar sistemlerini kıran kişi olarak anlıyor. Ama Eric'e göre bu yanlış bir kullanım ve o bu tanımı değiştirmek üzere mücadele etmeye kararlı. Hackerlar yazılım geliştirir ve interneti ayakta tutarlar. Bugün bildiğimiz World Wide Web, hacker kültürünün bir icadıdır. Biz üretir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getiririz. Bir olguyu açıklamak üzere sıklıkla kullanılan bir sözcük mevcutken, insanları başka bir sözcük kullanmaya teşvik etmek oldukça zordur. Hacker sözcüğünün tanımına karşı çıkan insanlar için üzgünüm ama durum bu. Hacker sözcüğünün ve konuyla ilgili pek çok sözcüğün de sahibi hacker kültürüdür. Bu kültürün dışındaki insanların sözcükleri yanlış kullanmaları tanımı değiştirmeye engel değildir. Eric'in çabalarına rağmen kötü niyetlilerin eylemleri tüm hackerların lanetlenmesine neden oluyor. Hacker bir sisteme izinsiz giren kişidir. Hackerları elektronik ortamdaki çocuk suçlular olarak görüyorum. Çoğunluğu yetenekten ve yaratıcılıktan yoksun olan o insanlarla karşılaştırılmaktan hoşlanmıyorum. Eric, siber hakların geleceği konusunda endişeli. İnsanların hiçbir yaramazlık yapmayan hackerlarla suçlulardan oluşan crackerlar arasındaki farkları anlamaları gerektiğine inanıyor. Bence insanların hacker kültürünün iyi huylu olduğunu anlamaları önemli. Eğer bizler suçlu gibi gösterilirsek, bazı insanlar sansür ve baskı öngören yasaları haklı göstermeye çalışabilir. Bu tehlikeli bir şey. John Perry Barlow, Grateful Dead'in eski bestecisi ve siber haklar için lobi faaliyeti yürüten Elektronik Sınır Vakfı'nın kurucu ortaklarından biri. İnternetteki ifade özgürlüğünün geleceği konusunda Eric'in endişelerini paylaşıyor.
Biz geçmiş ve gelecek arasındaki var olmuş ve var olacak güçler arasındaki bir savaşla uğraşıyoruz. John, internetin dünyayı tıpkı 19. yüzyılın sonunda yaşanan sanayi devrimi gibi değiştireceğini düşünüyor. Hatta siber uzayın sakinleri için bir bağımsızlık bildirisi bile yayınlamış. Sanayi dünyasının hükümetleri, ben insan zihninin yeni yurdundan, siber uzaydan geliyorum. Gelecek adına geçmişi temsil eden sizden bizi rahat bırakmanızı istiyorum. Burada hoş karşılanmıyorsunuz. Bizim bulunduğumuz yerde egemenliğiniz yok. Ne bizi ne de dünyamızı tanıyorsunuz. Siber uzay sizin sınırlarınız dahilinde değil. Sizin mülkiyet, ifade, kimlik, seyahat ve bağlam hakkındaki hukuki kavramlarınız bizim üzerimizde geçerli değil. Onların hepsi maddeye dayanıyor ve burada hiç madde yok. Bu felsefe John'u yeni bir savaşa sürüklemiş. John ve Elektronik Sınır Vakfı en yaygın ve en tartışmalı bilgisayar korsanlığı biçimlerinden birini destekliyor. Çalıntı filmler önemli bir mala dönüştü. Hedef Hollywood. Yıldız Savaşları fanatikleri ikinci bölümün vizyona girmesini sabırsızlıkla bekledi. 16 Mayıs 2002'de saatler gece yarısını gösterdiğinde kapılar açıldı. Bazıları ilk bileti alabilmek için 2 gece boyunca kamp kurdu. 27 saat. 18 saat. Evet. Ama çok beklenen açılış gecesinden bir hafta kadar önce hackerlar filmi çoktan görmüştü. İnternet ve bunun gibi sohbet odaları üzerinden paylaşmaya başlamışlardı bile. Korsanlar filmi çalar çalmaz, hackerlar onu internete güç veren veri yollarında dağıtmaya başladı. Bu yalnızca korsanlık değil, sistem kırmaya dayanıyor çünkü bant genişliği bir mal olarak kullanılmakta. Korsanlar veri transferi için bizim büyük borular dediğimiz multi-gigabit genişliğindeki internet omurgalarını kullanıyor. Büyük bir servis sağlayıcı hakkında film kiralama şirketi dendiğini duymuştum. Bilgisayarları hem çok hızlıydı hem de çok kolay kırılıyordu. Ve korsanlar filmleri oradan rahatça çekiyorlardı. Bu durumla mücadele edebilmek için Hollywood eski bir FBI ajanını lider olarak seçti. Ken Jacobson'ın görevi oldukça zor. 7 büyük stüdyonun çektiği filmlerin neredeyse tamamı hackerlar tarafından paylaşıma açılıyor. O kadar yaygın ki inanamazsınız. İster en çok gişe yapanlar olsun, isterse sıradan olanlar, neredeyse tüm filmlerimizin Birleşik Devletler'de gösterime girdikten 2 ya da 3 gün sonra internette bulunabildiğini gördük. Film kahramanları beyaz perdede savaşırken siber uzayın kanunsuzları da kendi savaşlarını sürdürüyorlar. Bu kesinlikle hackerların savaşı. Elektronik Sınır Vakfı olarak müzik ve film endüstrisini dava etmek için tuttuğumuz avukatlar dışında elimizde orduya benzeyen tek şey hackerlar. Hackerlar şifreleme sistemlerini kırıyor ve herkesin ulaşabilmesi için gereken şeylerin kilitlerini açıyorlar. Bu konuda oldukça başarılılar. Buna gerçekten de hayret ediyorum. Çünkü bu insanlar herhangi bir müzik yahut video dükkanına girip CD ya da DVD çalmayı asla ama asla düşünemeyecek insanlar. Yine de internet üzerinden aynı ürünü indiriyor, bunların bedava olması gerektiğini iddia ediyor ve bunun hırsızlık olduğunu düşünmüyorlar. Asla kendilerini hırsız gibi görmüyorlar. Elektronik Sınır Vakfı ile stüdyolar arasındaki savaş sürüyor. Ama modern zamanların kargaşa yaratan kanunsuzları bundan yakasını sıyırmayı başarıyor. İlk nesil hackerlar 40'lı yaşlarına geldiğinde melekler ve kanunsuzlar arasındaki savaş onların yetenekleri için bir pazar yarattı. Kaptan Zeb taraf değiştirerek para kazanmayı tercih etti.
kendini güvenlik uzmanı Ian Murphy şeklinde yeniden yarattı. Kaptan Zepp'in vücuduna bir iş adamının vizyonunu verdim. Ben bir hacker'ım ve bunu hayatıma da yapabilirim. Bizler siber uzayda bir zihin medeniyeti yaratacağız. Ve bu hükümetlerin inşa ettiği dünyadan daha insancıl ve adil olabilir. Daha önce hiç sistem kırmadım ama sanırım bunun heyecanını anlayabiliyorum. Eğer herhangi bir güvenlik uzmanına yakından ve iyice bakarsanız, neredeyse her zaman eski bir hacker görürsünüz. Ve bu işin heyecanını hala hissedebiliyordur. Bazı insanlar bungee jumping yapmayı sever, bazıları ise paraşütle atlamayı. İnsanlar garip şeyler yapabilir. Hackerlar aynı adrenalin etkisi için bunu yapıyorlar diye düşünüyorum. Bunun iyi bir şey olduğunu mu düşünüyorum? Hayır. Çocuklarımın bunu yapmasını ister miyim? Hayır. Peki anlayabiliyor muyum? Evet, sanırım anlıyorum. Aklınız 150 kilometre süratle giderken geri planda sürekli düşünürsünüz. Şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim, şu açığı kullanabilirim, şurayı kırabilirim. Ve bunu düşünmeden edemezsiniz. Bu düşünceler aklınızın bir köşesinde her zaman durur. Pek çok çatışma gibi etik ve yasa dışı hackerlar arasındaki savaşta aynı dili konuşan, aynı araçları kullanan ve aynı oyunları oynayan insanlar arasında geçiyor. Bu harika ve çok keyifli bir iş. Ve aynı zamanda her zaman bu işi yapacağınızı biliyorsunuz. Gezegen üzerine öyle yayılacağız ki kimse düşüncelerimizi tutamayacak.